Selam arkadaşlar. Bu hafta Spider-Man filmini gördükten sonra Marvel United figürlerime geri dönmeye karar verdim. Ve Jean Grey ile devam ediyoruz. Her zamanki gibi boyamaya zenital astarla başlıyorum. Önce koyu bir astar uyguluyorum. Ardından ışığın yukarıdan geldiğini düşünerek açık rengi üstten veriyorum. Marvel United figürlerinde zenital kullanmayı özellikle seviyorum. Figürler oldukça stilize ve yüzeyleri geniş olduğu için ışığın vurduğu bölgeleri daha boyamaya başlamadan görebiliyorum. Kontrast boya kullandığım yerlerde de alttaki bu açık ve koyu geçişler rengin içerisinden biraz görünmeye devam ediyor. Bu videoda ilk olarak Jean Grey ile başlıyorum. Jean Grey, X-Men'in en güçlü mutantlarından biri. Telepati ve telekinezi yetenekleri var. Ama tabii onun Marvel evreninde bu kadar önemli yapan şeylerden biri de Phoenix Force ile olan bağlantısı. Ve Jean Grey'in en belirgin özelliklerinden biri kızıl saçları. Ben de boyamaya tam da buradan başlıyorum. Saçların tamamını Blood Angels Red ile boyuyorum. Kontrast boya olduğu için saç tellerinin arasına kendiliğinden yerleşiyor ve girintiler daha koyu kalıyor. Bu tarz dokulu alanlarda kontrast boya kullanmayı seviyorum. Her saç telini ayrı ayrı gölgelendirmek yerine figürün kendi dokusundan faydalanıyorsunuz. Şimdilik saçları bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra tekrar buraya dönüp biraz daha aydınlık ekleyeceğim. Şimdi sarı kostüme geçiyorum. Burada Bad Moon Yellow kontrast kullanıyorum. Sarı özellikle koyu astarın üzerinde uğraştırıcı olabilen bir renk. Ama zenital sayesinde açık bölgelerde sarı çok daha canlı görünüyor. Bad Moon Yellow kostümü tamamını uyguluyorum. Ve girintilerde biraz daha fazla boya bırakıyorum. Kontrast kuruduktan sonra bu kez Moon Yellow ile bazı detayların üzerinden geçiyorum. Burada bütün kostümü yeniden boyamıyorum. Sadece ışığı daha fazla yakalamasını istediğim çıkıntıları ve kostümün belirgin detaylarını seçiyorum. Böyle yaptığımda Bad Moon Yellow'un oluşturduğu gölgeleri koruyacağım ama sarının en parlak bölgelerini biraz daha öne çıkaracağım. Şimdi zırha geçiyorum. Referansa baktığımda zırhın klasik, parlak bir süper kahraman mavisi olmadığını gördüm. Daha çok griye dönük, soğuk bir mavi. O yüzden burada Space Gray kullanıyorum. Zırhın ana rengini Space Gray ile oluşturduktan sonra Intense Viking Gray ile daha açık bölgeleri belirginleştiriyorum. Özellikle omuzların üst taraflarına ve zırhın ışığı yakalayacak çıkıntılarına yoğunlaşıyorum. Burada iki rengi tamamen birbirinden karıştırmamak gerekiyor. Aralarında biraz fark kalmasını istiyorum. Çünkü daha sonra uygulayacağım wash işlemi bu geçişleri biraz daha yumuşatacak. Bu renk seçimi Jean'i birazdan boyayacağım Cyclops'tan ayırıyor. İkisinde de mavi tonlar var ama Jean'in zırhı daha soğuk ve gri, Cyclops'un kostümü ise çok daha klasik bir çizgi roman mavisi. Şimdi yüzünü Pale Flesh ile boyuyorum. Marvel
Marvel United figürlerinde kafalar vücuda göre oldukça büyük olduğu için yüz boyaması figürün genel görüntüsünü çok fazla değiştiriyor. Ben de burada çok fazla katman yapmadan temiz bir ten rengi oluşturmaya çalışıyorum. Kaşlara ve göz çevresindeki ince çizgilere geldiğimde Mocha Skin uyguluyorum. Burada siyah kullanmak istemiyorum. Siyah özellikle bu kadar küçük bir yüz üzerinde çizgileri gereğinden fazla sert gösterir. Gözlerde ise Snake Green kullanıyorum. Bu küçücük yeşil detay kırmızı saçların ve sarı kostümün arasında çok güzel olacak. Jean Grey'in hikayesi aslında gücünü kontrol etmekle çok bağlantılı. Telepati ve telekinezi zaten onu son derece güçlü bir mutant yapıyor. Phoenix Force işin içine girdiğinde ise bu güç bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Karakteri ilginç yapan şey sadece ne kadar güçlü olduğu değil, bu gücün onun için ne anlama geldiği. Şimdi saçlara tekrar dönüyorum. Başlangıçta kullandığım Blood Angels Red güzel bir temel oluşturuyor. Ama bütün saç aynı kırmızıda kaldığında biraz düz görünüyor. Bu yüzden saç tellerinin aralarına bal red sürüyorum. Her yeri kapatmıyorum. Sadece daha fazla ışık almasını istediğim tutamları seçiyorum. Böylece saçın içerisinde daha canlı kırmızı geçişler oluşturuyor. Ana renkler yerlerine oturduğu için şimdi wash işlemine geçiyorum. Önce yüze uyguluyorum. Wash'u bütün yüzü kaplayacak şekilde çok yoğun kullanmak yerine özellikle burun çevresine, gözlerin altına ve yüzün kenarlarına yönlendiriyorum. Zırhta ise Nightshade kullanıyorum. Space Gray ve Viking Gray üzerine geldiğinde zırhı sadece karartmıyor, aynı zamanda mavi tarafını biraz daha güçlendiriyor. Özellikle zırh plakalarının birleştiği noktalarda wash'un birikmesine izin veriyorum. Sarı kostümün üzerine de tabii ki Yellow Wash kullanıyorum. Sarının parlaklığını kaybetmek istemediğim için burada yine sarı tonunda kalıyorum. Evet, şimdi base'e geçiyorum. C'nin altında bulut ya da enerji gibi görünen bir bölüm var ve burayı oldukça açık bırakmak istiyorum. Bu nedenle açık bir white kullanıyorum. Beyazın içerisinde çok hafif pembe bir ton da katıyorum. Pembeyi belirgin bir renge çevirmek istemiyorum. Daha çok beyaz bulutun içerisinde hafif bir enerji yansıması varmış gibi göstermek istiyorum. Jean Grey'in telekinetik ve psişik güçlerini düşününce bu küçük pembe yansıma karaktere de oldukça uygun geliyor. Zeminin geri kalanında Crushed Grass kullanıyorum. Üzerine biraz küçük taş ve ot serpiyorum. Ben zeminlerde sadece tek bir tekstür kullanıp bırakmak yerine birkaç farklı malzemeyi karıştırmayı seviyorum. Küçük taşlar, farklı otlar. Böylelikle zemin daha doğal görünüyor. Ve Jean Grey tamamlanıyor. Şimdi ise sıra Cyclops'ta.
Cyclops'a geçtiğimde renk paleti biraz değişiyor. Scott Summers, X-Men'in en tanınan karakterlerinden biri ve tabii ilk fark edilen özelliği vizörü. Gözlerinden çıkan güçlü optik ışınları kontrol edebilmek için özel vizörünü kullanıyor. Ama sadece gözlerinden ışın çıkaran bir karakter değil. X-Men içerisinde liderliğiyle de çok önemli bir karakter. Ve Jean Grey ile olan ilişkisi Marvel hikayelerinin uzun zamandır devam eden parçalarından biri. O yüzden bu iki figürü aynı videoda boyamak istedim. Boyamaya mavi kostümden başlıyorum. Burada Ultramarines Blue kullanıyorum. Jean'in zırhında kullandığım Space Grey'e göre çok daha belirgin bir mavi. Böylece iki karakter yan yana geldiğinde aynı renk ailesine ait hissediyor ama birbirinden kopyası gibi de durmuyorlar. Şimdi ise kemer ve toka detaylarına geçiyorum. Burada doğrudan hazır bir sarı kullanmak yerine Moon Yellow ile Leather Brown'u karıştırdım. Leather Brown sarının parlaklığını biraz kırıyor ve daha sıcak bir ton oluşturuyor. Bunu özellikle kemer ve tokalarda çok seviyorum çünkü düz Moon Yellow kullansaydım bu parçalar kostümün üzerinde biraz fazla parlak kalırdı. Saçlarda ise Dark Wood kontrastla boyuyorum. Yine kontrast boyanın figürün dokusundan faydalanmasını istiyorum. Saç tellerinin girintilerinde boya daha koyu kalıyor, üst kısımlarda ise biraz daha açık görünüyor. Ardından yüzü Pale Flesh ile boyuyorum. Cyclops ve Jean'in hikayesinde yıllardır birbirine bağlı. İlişkileri X-Men çizgi romanlarının en uzun soluklu ilişkilerinden biri. Tabi Marvel evreninde Phoenix, Wolverine ve farklı zaman çizgileri devreye girince işler hiçbir zaman çok basit kalmıyor. Şimdi mavi kostümde biraz farklı bir şey yapıyorum. Wash işlemine geçmeden önce Fog Grey ile highlight ekliyorum. Özellikle göğüs, omuz ve kol bacaklardaki kasların en çıkıntıları noktalarına ince şekilde Fog Grey uyguluyorum. İlk anda bu renk Ultramarines Blue'nun üzerinde biraz fazla açık görünebilir ama bunu özellikle böyle yapıyorum. Çünkü birazdan üzerine Nightshade uyguladığımda Fog Grey maviye doğru tonlanacak. Yani Wash burada sadece gölge oluşturmak için değil, highlight ile ana rengi birbirine bağlamak için de çalışıyor. Şimdi Wash aşamasına geçiyorum. Yüzde yine Flash Shade kullanıyorum. Kemer ve tokalarda
Seraphim Sepia uyguluyorum. Sepia, hazırladığım Moon Yellow ve Leather Brown karışımının girintilerine yerleşiyor ve sarının daha sıcak görünmesini sağlıyor. Mavi kostümün tamamında Nightshade kullanıyorum. Özellikle kasların arasındaki çizgilere ve kostümün kıvrımlarına boşun yerleşmesine izin veriyor. Fog Grey ile daha önce yaptığım highlightlarında artık çok daha yumuşak göründüğünü görebilirim. Cyclops'un ayağının altında metal bir plaka bulunuyor. Burayı Lead Belcher ile boyuyorum. Metal boya kuruduktan sonra üzerine Black Wash uyguluyorum. Black Wash özellikle metal yüzeylerde çok hızlı sonuç verir. Girintileri koyulaştırır ve metalik kısımları ilk uygulamadaki fazla temiz görüntüsünü kırar. Ben zeminin karakterden daha fazla dikkat çekmesini istemediğim için metali çok parlak bırakmıyorum. Zeminin diğer bölümlerinde yine Jean Grey'de yaptığım düzeni devam ettiriyorum. Yine Crushed Grass kullanıyorum, üzerine küçük taşlar ve otlar serpiyorum. Böylece iki figürü yan yana koyduğumuzda sadece renk paletleri değil, zeminleri de birbirleriyle bağlantılı görünecek. Figürlerimiz hazır. Marvel United koleksiyonuma katıldılar. Spider karakterlerinden sonra biraz X-Men tarafına geçmek güzel oluyor. Özellikle Jean Grey'in Spider-Man tarafıyla da artık ilginç bir bağlantısı var. Spider-Man evreninde Jean'i farklı bir şekilde görmek, bu videonun Spider karakterlerinden sonra gelmesini benim için daha eğlenceli hale getiriyor. Cyclops'u da hemen ardından boyayınca koleksiyona küçük bir X-Men dokunuşu eklemiş oluyorum. Marvel United figürlerini boyamayı sevmemin nedenlerinden biri de tam olarak bu. Aynı oyun ve aynı stil içerisinde bile her karakterde renk paleti, detaylar ve uyguladığım teknik biraz değişiyor. Ben de hala yeni şeyler deniyorum ve her figürde farklı bir şey öğreniyorum. Şimdilik figürlerimiz tamamlandı. Bakalım Marvel United kutusundan sıradan kim çıkacak? Bir sonraki boyamada görüşmek üzere.